Şimdi dünyanın ilk canlı müzik yarışması da Afyonkarahisar'da yapılıyor. Yarışmacılar birisi Tanrı Apollon, tanrıların tanrısı. Diğeri de Marsyas. Kır tanrısı Pan'ın öğrencisi Marsyas. Marsyas lir çalıp bir göl kenarında orman perisi Sirinkis'i görüyor. Yani Şirin diyebiliriz aslında. Sirink aşık oluyor görür görmez. İşte Şirin'in diyeyim peşinden koşuyor. İşte kendini sevdirmeye çalışıyor. Ama Sirinkis tanrılar tanrısı Apollon'a aşık. Bir göl kenarında artık Marsyas tam Şirin'i yakalayıp sarılmak istiyor. Yani değil mi? Sarılacak. Sirinkis kardeşlerinden yardım istiyor. Su perisi kardeşlerinden lütfen bana yardım edin. Kardeşleri de onu ansızın bir kamışa, sazlığa dönüştürüyor. Tam Marsyas sarılmak isterken elinde bir tutam şey kalıyor. Sazlık kalıyor. Tabi o sazlığı sarılınca böyle akşamın esintisi, rüzgarın esintisi de böyle güzel bir ses çıkartır ya. Evet. O ses çıkartınca özlemini ve Şirin'e olan aşkını dile getirmek için 7 tane kamış kesiyor, sazlık kesiyor ve bunları birleştirerekten yani şöyle düşünün, yani şöyle 7 tane pan flütü biliyoruz, evet. Hepimiz kullanıyoruz ve pan flütü icat ediyor Marsyas. İlk ondan evet, geliyorlar. ilk icat bu şekilde. Yani bu aslında bir aşkın öyküsünü anlatmak için sazları kesmiş, birleştirmiş ve müzik aletini yaratmış. Tabi burada bitmiyor. Apollon bunu duyuyor. Sirinkis öldüğü için meydan okuyor Marsyas'a. Seninle bir canlı müzik yarışması yapacağız. Bu müziği kim kazanırsa işte o Şirin'in gerçek aşkıydı diyebilmek için. Bunlar yarışıyor. O kendisi lir. Aynı zamanda lir ve panflütü çalıyor. Apollon da müzik yapıyor. Jüriler toplanmış durumda. İşte atıyorum o şey yapıyorlar. Jüriler oy verecek ya. 3 kişi Marsyas'a, 3 kişi Apollon'a oy veriyor. Eşit. Eşit. Bu eşitliğin bozulması lazım. Sözüne itimat edebilecekleri birini arıyorlar. Baksana orada Midas duruyor. Frig kralı Midas. Midas'a soruyorlar kim daha güzel müzik yaptı? Gerçekten doğruyu söyleyerekten Marsyas'ın daha iyi müzik yaptığını söylüyor. Haliyle yarışmaya Marsyas kazanıyor. Tanrılar tanrısı Apollon rezil oluyor aslında. Ama buna müthiş derece sinirleniyor. Apollon dönüyor diyor ki Midas'a senin kulakların hiç duymuyor. Diyerekten eşek kulaklı Midas'ın başlangıcını yaratıyor aslında. Şu yani, duvarlara kazınan evet, falan evet, Midas. Evet. Midas tanrısı mı oluyor? Bir şey tabii öyle şöyle, bir şey mi o? Friklerin bütün krallarının adı Midas aslında. Midas. Gordion dışındaki. Şöyle düşünebiliriz. Biz bugün Cumhurbaşkanımız var. Adı Ahmet oluyor, Mehmet oluyor, Recep oluyor. Değişebiliyor ama Cumhurbaşkanı ünvanı aynı. Onlarda da Midas. Aynen Midas öyle düşünebilirsiniz. Tabii eşek kulaklarına çevirince Midas sonuçta kral yani halkın önüne nasıl çıkacak? Hemen bir tane şapka yaptırıyor. O şapkada o Şirinler çizgi filmini herkes izlemiştir. Evet. O şapkayı giyiyor, kulaklarını kapatıyor böyle kapanmıştır onunki de. Böyle bir arkaya doğru uzanır. Bu şapkayı giyiyor. Tabii günler günü, yıllar yılı kovalayınca tıraş olması gerekiyor. Berberine gidiyor. Berberine külahını çıkartmadan önce, şapkasını çıkartmadan önce diyor ki şu an göreceklerini senden başka birisi duyarsa diyor. Şu ana kadar sadece ben biliyorum. Başka birinden duyarsam senin kelleni aldırırım diyor. Midas şapkayı çıkartıyor. Eşek kulaklı tabii yani bir berber kralının eşek kulaklı olduğunu öğrenince biraz komik bir durum oluyor açıkçası. Rezil oluyor. Tabii. Berber bunu 1 ay, 2 ay, 3 ay, 1 yıl saklıyor. Kimselere söylemiyor. Ama artık şişmiş durumda bir yere söylemesi gerekiyor. Gidiyor gölün kenarında bir kuyuya eğiliyor. Kral Midas eşek kulaklı, Kral Midas eşek kulaklı diye bağırıyor. Tabii bu kuyu zaten yankı yapıyor. Sazlıklar, rüzgarlar, ormanları bütün Frikli halkı öğreniyor Kral Midas'ın eşek kulaklı olduğunu. Buradaki deyim şu, yerin kulağı vardır deyimi o günden bugüne kullanılıyor. Midas bakın karşıda şapkasını giymiş, tanrılardan yardım istemiş şekilde. Şapkasını giymiş ve şu an buradan vadiye Frikya ülkesine bakıyor. Onun hemen yanında, birazdan oraya da çıkacağız. Kral ve kraliçenin Frikya'daki tek hüküm tahtı var. Bunlar Üçler Kayası köyünde. Yanında yine şarap deposu ve orada tören yaptıkları bir alan var. Şimdi önce kral mezarlarını görelim. Tamam. Oradan yukarı çıkalım. Hadi bakalım.
genç Roma döneminde de kullanılmış eyalet yöneticisine ait bir mezar burası. Burası mezar mı şimdi? Tabii. Buralar anıtsal mezar. Burada biri yatıyor mu şu an? Hayır, şu an artık buralar dönem soygununu yaşamış. Daha sonraki mezarların net olarak daha belirgin olacak. Burası genç Roma döneminde de kullanılmış. Hatta her 100 yılda veya 50 yılda bir işte içerisindekiler çıkartılıp yeni yöneticilerin konulduğunu düşünebilirsiniz. Bu üst kısımda Büyük ihtimalle şeyden dolayı kazıyorlar. Çünkü eskiden ölenleri değerli eşyalarıyla aynen, gömüyorlarmış. Şimdi zaten burada bariz bir şekilde belli. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Efendim, gel. O ne? Bak anlatıyorum. Dinle, bir saniye otur buraya, gel. Otur böyle. Şimdi beni dinle, tamam mı? Şimdi burası bir yöneticiye ait Yaman. Frig yöneticilerine ait. Bak üstte mezar burada. Burada en kıdemli, en bilgili, en değerli insanın mezarı üstte olduğu için üste koymuşlar. Ayak ucunda hanımı, muhtemelen eşi olduğu düşünülen birisi. Yine ailesinden birisi. Anneciğim, Burada, yardım et bana. burada 3 tane mezar var. Yalnız şu ortadaki bu ailenin kullandığı kişisel eşyaların bulunduğu sanduka kısmı burası. Bu da Deposu. mezar değil, aynen. Yani ne düşünebilirsiniz? İşte günümüzdeki telefon, işte gözlük, aksesuar, o dönemlerdeki kılıç, kalkan veya işte değerli tacı olabilir veya şarap içtiği kadehi bu sandukada. Buradaki aynı zamanda burada da bir sanduka var. Yetmemiş, buraya da koymuşlar. Tabii bunlar biraz zamanla tahrip olmuş. Buradaki Zamanla ve bizle. evet. Bu mezar kısmı ise içeriden yaklaşık işte ne diyeyim ben size 100 200 300 yıl sonra kazılıp ilave yapılmış bir yer. Bu da aynı şekilde atıyorum vali vasfındaki kişinin yardımcısına ait olduğu düşünülen bir mezar. Burada yine sandukası var. Tabi sandukanın yarısı tahrip olmuş durumda. Burası Frikya'daki Kayayı oyarak yapmışlar tabii bunu. anıtsal mezarlardan birisi. Zaten yan tarafta kayayı nasıl oymuşlar, neden içerileri siyah onları da anlatacağım. Tamam. Şimdi buradan merdivenlerle çıkıyoruz. Aynı buradaki merdivenler gibi. Buraya geldik. Kapının sağında ve solunda 2 tane mezar bekçisi olduğu düşünülen işte heykeller veya meşaleler bulunuyordu. Yani yalnız tarihimize kadar bunlar ulaşmadı. Muhtemelen şu yan yüzeylerinde yazıtların olma ihtimali var. Kazımış çünkü. Evet, çünkü buralarda bir işlemler var ama günümüze kadar ulaşmamış ne yazık ki. Zaten ulaşan birçok Frig yazılarının da açıkçası içeriği çok iyi bilinmiyor. Yani çözülememiş bir dil. Burada 2 tane mezar bekçisi var. Aynı şekilde burada sandukalar var. Çünkü içeride de bir tane var. Onu göstereceğim. Diğer 2 tanesi burada. Onunla birlikte mezarın üstünde 1, 2, aleykümselam. Aleykümselam. Almışlar. Orada yok ama bak burayı da kırdılar. Niye? Yolu genişleteceğiz diye. Tarlayı bu yana ittiler, yolu kırdılar bak. Evet. Aslında zarar verdiler de. Karşı Şimdi tarla mı kim yaptı anlatıyor? bunu? He. Şimdi enişte ben diyorum ki ben şöyle biliyordum. Bak orada 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var. Püst bir de 3 tane yukarıda var. Oralarda ne varmış eskiden? Bilgin var mı? Onlarla bilmiyorum işte figür gibi bir şeyler Yani var. heykeller, resimde, he. mezar bekçileri Ya, vesaire var. vesaire varmış oralarda. Mesela şey de var. Nalgaya'nın orada vardı. Nalgaya'nın oradaki. Dikdörtgen şeklinde. Onun ortasında bir de davul tokma var ya. Evet. Öyle bir şey vardı. Ta Adem'in toprak aldığı yer var evin Evet. altına çekti. Orası da höyük mesela. Höyük'ün orası. O höyük'ün az üstünde dedem bir harman yeri var. Orada mağara var. Tamam. Yukarıda. Evet. Adam orada bekçi gibi bekliyormuş. O höyüğü bekliyormuş o. Tamam. Mezar, Benim mezar tahminim. odasında Öyle bekliyor. değil mi? He. Aynı öne. Oraya velhası alan ettiler. Kim de ses vermedi. Tekrar demin dediğim yeri Nalgaya'ya da yönettiler. Asfaltına bakan yeri patlattılar. O resmin olduğu yeri. Anladım. Ama düşmemiş. Yalnız bilenler biliyor. Bak ben Belki. çok iyi bilmiyorum orayı. Bizim mezarlığın içerisinde de böyle mağaralar var değil mi? Mezar odaları var şurada meralarda. Var. Oralarda da var. Orada bir de 3 yere ayrılan yerler var. Hatta kabrin içinde bir tane taş var. Pencere şeklinde. Evet. Pencereden 3'ü boş, biri dolu. Onlar anıt mezarların işaretleri belki de. Yok orada bir şey Altın varmış bir ama işaretler. o şeyi belki bulamadılar, belki de buldular. Orada pencereyi oraya koymadı. Büyük taş mesela. Evet. 1 metre falan o taş. Evet.
Aklım helal benim orada o taş. Hmm. Ama birkaç tane mağara bulundu, biri bulunmadı benim gözümde. He, belki dolu olan daha duruyor. Onu da bilemiyorum işte. aman duymasınlar. Bir tane kabrin içinde var, bir de kabrin dışında var. Benim bildiğim, yani öbürleri daha piyasada yok gibi. Dediğim benim bunlar. Orada hamam vardır, o hamamı da mesela kimse bilmiyor. Sen biliyor musun? Biliyorum ben hamamı. Biliyorsun da kimse götürmüyor. Ne? Oranın etrafı açılması lazım. Hamamın etrafının. Tabii. Mağaralar mı var orada yine? Orada mağaralar diye, o hamamın etrafı açılacak ki gelen turistler daha iyi görmesi için. Hatta Bak. Dur bak, gelin mağarasını anlat. Ya bu, kim kaçırıyor bunu gelini? babası da biliyor. Yok Babası baban da- gelini nasıl kaçırıyor? Kim gelini kaçırıyor anlamadım. Ya ağıran birinin gelini kaçırıyorlar. Tamam. Çoban mı He. kaçırıyor? Çoban kaçırıyor. Tamam. Çoban kaçırıyor. Bulamıyorlar birkaç gün neyse. 10 günü geçiyor. Ağır diyor. Bu sen diyor şimdi ne yaparsın diyor. Ne yapacaksın oğlum tep yarıldı kırıldı diyor. Delin hesabı da bir kelimeler ediyor biliyor musun? Tamam. Tamam diyor ağır soğumuş diyor. Bekar. Ondan sonra 2 gün sonra gelini getiriyor. Bir şey de demiyor. Evet. Bundan ev veriyorlar gidiyorlar. Ondan Gelin sonra- mağarası oradan kalıyor. Tabii. Ama nasıl o mağara 2-3 tane kapısı var. Tünel var. Bak işte onu diyeceksin. Şimdi bunun gibi giriyorsun içeri, tekrar aşağı iniyorsun, bir müddet gidiyor, tekrar O da var. bu yana doğru bakan alana çıkıyorsun galiba. Onun eşi de eşrafla ilgili tarlada, o da büyük. Bunlar Üç hep beşler. içeriden ekşerden. Aynen. İki tane onlar, 2 tane benim o Erga'ya dediğim mesela, onlar böyle şeyler var da, ta ileride oraya uzak. Muskalaga'yı biliyor musun sen? Likya bölgesindeki nadir basamakla inilen 2 mağara var. Şu aşağıda şimdi bak. Neden böyle yapıldığını bilen yok ama merdivenlerle iniliyor. 3'er 4'er merdiven var. Merdivenleri birçok yerde göremezsin. Mağaranın merdivenleri var. Merdivenle iniliyor. Gördüğünüz gibi mimari olaraktan, çünkü ilk yapılan mağaraların birçoğu düz, o dönemlerde yapılan. Daha sonra üçgen, hafif üçgen ve en sonunda artık bu şekilde biraz daha kemerli şekilde mağaralar kazılmış. Muhtemelen buradaki insanlar burada uyuma ihtiyacını giderip burayı avlu gibi kullanıyorlardı. Zamanla aşındığı için bu vaziyette burayı bahçe olarak kullanıyorlardı. Gördüğünüz gibi buraya bir koltuk, altar yapmışlar. Bunun amacı aslında, yani bugün hani her yerde Hristiyanlar mum yakıyor veya biz işte mescit gibi namaz kılabiliyoruz ya. Oraya da yine Tanrı'ya adanmış hediyeler var. Sol tarafında zaten, bakın burası bir mezarlık aslında. Kemerli mezar var. Bir tanesi erimiş durumda üst kısmı ama mezarın kendisi sağlam. Diğeri sağlam durumda. Bir tane burada var ve şu alanda aynı şekilde şeyler var. Mezarlar var şu an toprağın altında. Hemen şu kayada bakın merdiven gibi gözüküyor birkaç çizgisi. Yine altarlar var. Tanrılara adanan sunaklar. Burası Üçter Kayası köyünde Frikya bölgesinde işte nadir rastlayacağımız alanlardan bir tanesi. Şimdi bu gördüğünüz karşılar, ovalar, işte düzlükler her yerlerde üzüm bağları var. Yetiştiriliyor. Şarap yapabilmek için insanlar bu bölgeden topluyorlar. Bakın burada bazı duvarları kalmış artık. Şunları görüyor musunuz? Buraların hepsi havuz aslında. Bakın o geldiğiniz yer havuz, burası havuz. Burada kanallar var. Şimdi o dönemki Frik kadınları ve daha sonraki Roma kadınları getiriyorlar üzümleri. Buradaki havuzlara dolduruyorlar, ayaklarıyla çiğniyorlar. Üzümün suyu çıkıyor. Buradan bir kanala, oradan diğer kanala damıtılaraktan, bakın buradan böyle geliyor.
Burada da bir havuzun köşesi kalmış. Tabii bunlar erimiş durumda. Bu bölge Kapadokya bölgesinden tam 1000 yıl daha eski bir bölgede geziyoruz şu an. Yani hani Kapadokya ile ülkemizin nadide bölgelerinden biri. İnanın belki 3000 yıl sonra yürüyen insanlarsınız diyebilirim misafir olarak da. Gerçekten keşfedilmeye değer. Şaraplar burada olgunlaşıyor. Kanallar vasıtasıyla. Bakın burada belirgin olarak kanalın bir tanesi duruyor. Şarap kanala geliyor buradan. Kanala. Kanaldan doluyor. Buradan. Bakın orada da devam ediyor kanal. Buradan dolanaraktan. Çünkü 4 mevsimi tanrılara şükrünü sunmak istiyorlar. Kanallardan gezen şarap damıtılıyor. Berrak suyu ise bakın orada Kibele'ye ait bir niş var. Oraya Kibele'nin heykelini koyuyorlar. Şarap Kibele'nin üzerinden buradaki hazneye, depoya akaraktan, bakın börtlemler de var burada. Yani o şarabı anımsatıyor. Bu hazneye bereket tanrısının üzerinden akaraktan hazne şarap dolmaya başlıyor. Buyuyor baba. Şarap burada doluyor. Doluyor. Ve şarap artık ağzına kadar dolduğunda bunun üzeri kapatılıyor. Ve bir yıl süreyle mayalamaya bırakılıyor. Mayalandıktan sonra yani ta ki bir sonraki hasat dönemine kadar mayalanıyor. Geliyorlar buradan açıyorlar. Ellerinde fıçılar. Kepçeyi daldırıyorlar fıçıya. Kepçeyi daldırıp fıçıya. Birinci basamakta oldu mu tekrar buraya iniyorlar. Hazneyi bu şekilde boşaltıyorlar. Daha sonra tekrar yeni şarabı buraya dolduruyorlar. Üçler Kayası köyüne ülke kralı yılda 2 defa geliyor. Biri hasat döneminde, biri sonbaharda. Ve geldiklerinde yine Frig bölgesinde eşini göremeyeceğiniz, rastlayamayacağınız kral ve kraliçe tam 3000 yıllık tahtlarına oturuyorlar buraya. Bu krala ait koltuk, bu da eşine, kraliçeye ait koltuk. Arasındaki fark nasıl Berat Bey? Biri yüksek, biri alçak. Neden olabilir? Kral daha yüksek, erkek diye mi? Ama mantıken kraliçe daha yüksekte oturuyor. He. Kral daha Burası mı aşağıda kraliçe? oturuyor. He. Evet. Bakın zaten hani bir erkek vücudunun sığabileceği şekilde, bir bayanın sığabileceği şekilde. Kral koltuğu daha alçakta ve kralın olduğunu, yani kral koltuğu olmasının sebebinin daha büyük. Ve bakın burada bir hilal şeklinde kralın ülke kurtarıcısı, ülke işte yöneticisi olduğunu sembolize eden bir hilal var burada. Yanında kraliçe var. Kraliçenin önemi Frigler döneminde, Frigler o kadar gerçekten günümüze aslında yakın insanlar ki, yani ceza sistemini kurmuşlar. Yani birinin malını çalamıyorsun, birini öldüremiyorsun, gasp edemiyorsun, cezaları var. Karşıda zindan var, oraya da gideceğiz birazdan. Ve kadınlar o kadar önemli ki, bakın kraldan daha yüksekte oturuyor kraliçe. Bir, kadının ne kadar üretken olduğunu ve Süper doğurgan ya. olduğunu anlatabilmek için buraya bir sunak yapılmış. Yetmemiş, bir tane daha sunak yapılmış. Kraliçe buraya oturduğunda bölgenin en güzel şarapları önce kraliçenin ayaklarına dökülüyor. Bakın. Bölgede hasat edilen en güzel meyveler, en güzel işte hazineler diyeyim, kraliçenin ayağının altına dökülüyor. Gördüğünüz bir kral bomboş garibim bakıyor. Tabi burada olgunlaştırılan şarapları eline alıyorlar. Kadına ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Tabii tabii yani. Ve 3000 yıl öncesinde bahsediyoruz yani. Bugün ne yazık ki durumumuz ortada. 3000 yıl öncesinde kadın o kadar değerliydi. Tabi orada olgunlaştırılan şarapları kral ve kraliçe eline alıyor. Burada bir sahne var. Bakın. Bu sahneye geliyorlar. Biraz önce kral mezarlarını görmüştük aşağıda, hemen ayağımızın altında. Şu karşı düzlükte yani 1000-2000 civarında mezarlar var. Halka ait mezarlar var. Ölmüş halkı karşıda.
Ataları ayaklarının yanı başında. Büyük kralların Midas'ın silüeti kayaya yansımış durumda. Ellerine şarap alıyor ve buradaki o gün yaşayan insanlara şereflendiriyorlar. Yani burada şarap kaldırıyorlar. Kutlama yapıyorlar danslar eşliğinde. Buradan Frikya'yı yönetiyorlar. Tabii biz şu an Üçlerkayası köyündeyiz. Burada gezimize devam edeceğiz. Ondan sonra diğer köylerimizi de gezeceğiz. Biz başlangıç rotası olaraktan gelen misafirlerimizi buradan başlatıyoruz. Zaten genelde de buraya geliyorlar. Herkesi bekliyoruz. Burası Frik Vadisi, Üçlerkayası köyü. Ne anlatalım yani, fazla tarihten bilgimiz yok. Gördüğünüz gibi kaya mağaraları var, zindan var, kaya mezarları var. Köyümüz güzel. Gelmeden de isteriz tabii ki. Yani misafir severiz. Böyle gelmesin etmesin demeyiz yani. Görüşürüz. Onları gezdiriyorum. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Buralar ne şimdi? Buralar. Ne buralar? Ne? Buralar ne? Burra mı? He. Burra Bizans'tan, Selçuklulardan sonra Osmanlı Devleti'nden daha böyle Finike gavurlar varmış enginden daha. Gavur mu? Gavur. Ne yapmışlar burada? Yatmışlar burada, yaşamışlar. He, yaşamışlar. O zaman ateşim var, çiğ derilerini yüzerler sırtına, etlerini ağzına. Hayvanlar öyle mi yapıyormuş? He? Nasıl yapıyorlar anlamadım. Derisini yüzüyorlar sırtına, etini de karnına. Oh. Islak iyisi yani. Evet. Öyle sırrı almış ya. Başka ne olmuş bilgin var mı yani? Neler olmuş? Ya ne bileyim ben oğlum ben 75 yaşında kaç bin sene böyle He. Finik gavurlara mesela Bizanslar, Selçuklular ya Hepsi yaşamış. Şimdi biz yaşıyoruz desek ya. ne olacak işte oğlum kimden geliyor kimden duruyor. Bakalım biz. Toprağın altında kalan mağara falan var mı buralarda? Toprağın Yok. altında mağara. Maya ne oldu? Olmaz. Toprağın altında. Ha? Toprağın altında. Ya toprağın altındaki ne ben ne bileyim ben. Ya siz Ben şu an toprağın üstündeyim diyor. toprağın altındaki ben ne bileyim ben. Şu taşın bir hikayesi varmış. Şu He. taşın. Bu ne biliyor musun? Buna derler oymuşlar bu da zamanında. Yani niye oymuşlar? Bu bir amaçla kullanılmış da ben hatırlamıyorum. He? Biri anlattıydı bunu. Niye oymuşlar? Bu niye oyuk bu taş? Biliyor musun? He. Buraya adam zamanında sarı lirayı gömmüş. Parayı mı altını görmüş? kapatmış. Sarı lira ne? Almış parayı yalla. Sarı lira ne? Para mı? Şeyler Bizans'tan Selçukluların devrinde. Buraya adam sarılıyı doldurmuş. Yallah. Burası köy içerisindeki öğren yerleri. İnan var ya daha 20 yıl önceye kadar burada insanlar yaşıyordu. Bakın normal şartlarda mümkün yok bulamazsınız yani. Hani burada yaşamış çocukluğu bu bölgede geçmiş birilerinin içerisi de oldukça yani küçük denilmeyecek bir mağara, orta büyüklükte bir mağara. Oralarda bak ne kadar korunaklı yani buradan çıktığınızı varsayın onun bir kapağı var orada kanal kapakları duruyor mevcut kapağı şu an yok. Burada insanlar yaşamlarını yüzyıllar boyunca sürdürmüş. Biz de köy olaraktan zaten gördüğünüz amcam anlattı. Yaşamaya devam ediyoruz değil mi? Nasıl? Kaç yıldır buradasın sen? Kaç yıldır mı? He. 75 senedir. Senden eskileri yok muydu? Daha eskileri. Baba, dede, nine. Vardı olmaz mı? Zaten sizin ev 152.
Evet, şu an tarih arkamızda göründüğü kadarıyla biz de Frigya Organik Köy Evi'nde yöresel lezzetleri tadıyoruz. Şu an pek görünmese de bu bir kaz çorbası ama efsane güzel. Birazdan pilavı gelecek, kazın kendisi gelecekmiş ama çorba efsane diyebilirim. Evet, şu an benim pilavım ve kaz etim geldi. Bizim hala çorbanın enfesiyle. Burası Frigya'da doğanın tam içinde Aziz kardeşimizin kurduğu Frigya Organik Köy Evi. Yapılma aşaması bile organik. Çünkü her şeyi kendisi yapıyor. Önemli olan turizmi yaşatmak istiyor. Bizlerin de en büyük desteği buraya gelerek olacaktır. Efsane bir kamp, efsane bir tarih deneyimi. Hepsini bir arada yaşayabileceğiniz bir yer. Cidden hepsi çok lezzetli. Yani her şey doğru olduğu kadar belli ki taze. Tadı üstünde yani. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Görüşürüz.